Bitcoin'de 7500-7750 dolar seviyesine aylardır üzerine basa basa dikkat çekiyordum. Bu bölgeyi aşarsa sonrasının önünün açık olabileceğini zaten konuşuyorduk dostlar. Ama geldiğimiz noktada aynen öyle oldu. 7500-7750 dolar sonrası önünün zaten ne kadar açık olduğunu hep birlikte görmüş olduk. 8400 bölgesinin de az da olsa birazcık böyle direnç göstereceğini düşünüyordum ama çok böyle çok aşırı sert bir dirençle karşılaşmadık orada. Ne güzel ki zaten Bitcoin bu bölgeyi dinlemedi, kırdı geçti dostlar. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bunu da az sonra tüm yönleriyle analiz edeceğiz. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi gelsin. Chicago borsası olan CME'nin vadeli Bitcoin işlemlerinde 11.800 dolarda bir gap boşluğu var ve hani dedim ya, bu boşluklar oluştuğunda Bitcoin'in fiyatı da döner dolaşır ve tekrar o rakamı görüp o boşluğu doldurmayı sever diye. Bakın mesela şöyle geriye doğru bir dönelim, tamam mı? Kanıtlarıyla göstereyim size. Ve tarihler 13 Ocak 2020'yi gösterdiğinde, yani bundan yaklaşık 4-5 ay öncesinde Bitcoin'de aman dikkat diyorduk. Yani vadeli işlem piyasasında 11.800 dolarda bir fiyat boşluğu var. Bitcoin ne yapar ne eder bu seviyeyi tekrar görüp bu boşluğu tamamlayabilir diye burada zaten birlikte analiz ediyorduk dostlar. Elbette yatırım tavsiyesi vermiyorduk ama sonrasında tabii ki de sert düşüşler, sert yükselişler, bunların ikisini de gördük. Ama işte dostlar bakın, bugün hala 11.800 dolar hedefi geçerli mi acaba? Bitcoin çatır çatır yükseldikten sonra acaba sert şekilde geri çekilip düşer mi? Düşerse hangi seviyede durabilir? Ne zaman Bitcoin almak lazım ve Bitcoin sahneye çıkmışken altcoin'ler ne olabilir? Potansiyel yükselmesi beklenen altcoin acaba hangisi olabilir? İşte hepsi bu videoda ve süper analizlerle şöyle karşınızdayım dostlar. O nedenle bu videoyu sonuna kadar izleyin. Yeni sürprizler de yakında geliyor. Gözünüz kulağınız nerede olsun? Kripto Sözlük'te olsun. Bir de hemen dostlar bu videonun altında en üstte Telegram kanal ve grup linklerim var. Oralara da mutlaka hemen en acilinden katılın. Hele şu sıcak zamanlarda bol bol analiz yapıyoruz. Hadi bakalım, kimseye yatırım tavsiyesi vermeden bam bam başlıyoruz. Dostlar 7500-7750 sarmalından ne güzel ki kurtulduk. Hatta güzel de kurtulduk. 8400 dolarda pek de takılmadan dün 9500 dolar bölgesine kadar şöyle bir yükseldik. Hep dediğim şey ama burada hatırlıyor musunuz? Bakın, piyasa ne kadar sert şekilde düşerse düşsün ortalıkta işte 1000 dolara düşecek, 2000 dolar geliyor, Bitcoin öldü bitti, daha da yükselmez diyenler olursa olsun, bunlar olursa olsun dostlar, Bitcoin hiçbirini dinlemiyor ve her şey 1-2 hafta içerisinde, hatta 1-2 haftayı boş verin ya, birkaç gün içerisinde bile bambaşka noktaya gelebiliyor. Ve sanki daha şurada 4500 dolara birkaç hafta öncesinde alçak iniş yapmış bir Bitcoin yokmuş gibi gözümüzü bir açıyoruz abi, 4500 dolardan alan yatırımcısına tüm dünyayı saran şu ekonomik krizde bile 2 kattan fazla para kazandırıyor. Ama tabii panikleyene, doğru zamanda girmeyene veya bizim Telegram grubunda yazan bazı arkadaşların maalesef ki yaptığı gibi 9400 dolardan 5x long açıp long pozisyon, yani daha da yükselecek şekilde bir kaldıraçlı işlem yapanlar aynı şekilde sert de kaybedebiliyorlar dostlar. En önemlisi, özellikle bakın, yeniyseniz ve öğrenmek istiyorsanız kaybetmeyi kaldırabileceğiniz miktarlarda girin ki siz aldıktan sonra düşerse en azından paniklememiş olursunuz. Neyse, Bitcoin için Mayıs ayı analizimizi zaten bir önceki videoda yapmıştık. Hatta o videoyu erkenden izleyenler kazandı bile, çünkü Mayıs ayına bile gelmeden hedeflerin %90'a yakını falan tutmuş oldu. Öncelikle bakın, Ocak ayındaki o videoda sizleri uyardım ve bu videonun da başında da hatırlattığım mevzu var ya, şu 11.800 dolar. Buradaki fiyat boşluğundan bahsediyorum. Onu bir şöyle bir netleştirelim dostlar. Evet, o fiyat boşluğu bence hala geçerli. Yani kimseye tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyorum ama er geç oraya yükseleceğini düşünüyorum ben. Bunun dışında Bitcoin'de teknik analize geçmeden önce 2 gün önce biliyorsunuz, yani Amerikan Merkez Bankası ne yaptı abi, Fed? Ülkesinin ekonomisini, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisini canlandırabilmek için faizleri yükseltmedi ve daha şurada 2 ay önce, ya son 50 yılın, bakın son 50 yılın en düşük seviyesinde işsizlik oranı açıklayan Birleşik Devletler şimdi ülkedeki işsizliğin çift haneli rakamlara ulaşmasını bekliyor. Bu nedenle bir yandan faizleri indiriyor ki para nakitte kalmasın, yani bankalarda toplanmasın, ülkeye yatırım olarak dağılsın ve ne olsun dostlar, böylelikle insanların cebine biraz para girsin istiyor. Ama bir yandan da ne yapıyor Birleşik Devletler? Kendi hisse senetleri çuvallayan şirketlere yardım ediyor. Neyse, sakın hiçbir yere ayrılmayın, çünkü Bitcoin'e şöyle bir dönüyoruz dostlar. Bakın,
Fed Başkanı ekonomiyle ilgili kötü konuşunca ve dolarda faiz artırımı da olmayınca dostlar, çoğu kişi ne dedi? İşte Bitcoin'de düşüş başlıyor dedi, işte çok kötü, belki daha sert düşecek falan dedi. Belki de dolardaki dostlar faiz iyice düştüğü için yatırımcılar artık Bitcoin daha cazip geliyor olamaz mı? Neticesinde küresel resesyondan, belirsizlikten bir kaçış noktası olarak bunu pekala görebilirler. Yüksek volatilite bence artı bir noktada yatırımcılar için. Hani burada belki altından biraz ayrışıyor olabilir Bitcoin. Yatırım tavsiyesi tabii ki de olmasın ama Bitcoin'in fiyatını yönlendiremeyen ama yine de çok yüklü alımlar yapan kişi ya da kurumların Bitcoin alıp bekleyebilme şansı varsa şayet dostlar, buradan gayet iyi para kazanabilirler. Yani tabii ki de beklemeleri de gerekiyor. Bunlar dışında şunu da söylemek istiyorum size. Tabii ki de artık biraz da güzel haberleri de konuşmak gerekirse, ara ara biliyorsunuz analiz videolarımda yer verdiğim şu küresel kriz olayı var. Küresel kriz endişesi var daha doğrusu. Dostlar, buradaki güzel haber şu: küresel kriz endişesi nihayet azalmaya başlamış durumda. Bir de son 2 gündür Bitcoin 2000 dolar civarı yükselince tabi Bitcoin'e yakın olan bazı ekonomistlerden de genel olarak yorumlarda gelmeye başladı. Mike Novogratz, Alman Deutsche Bank'ın 100.000 eurodan fazlasını bankada tutanların artık faiz almak, şöyle dursun bakın, 100.000 euroyu bankada tutuyorsun, bunun sayesinde sen normal şartlar altında faiz alırsın ya, hani bu faiz almak şöyle dursun, üzerine bir de bankanın para isteyeceğini söylüyor. Yani buna da zaten negatif faiz diyoruz dostlar. Ama tabi burada kendisi neyden bahsediyor? Arzı sınırlı varlıklardan bahsediyor dostlar. Bunlara dikkat çekmek istiyor. Yani siz doları bugün kafanıza göre basarsınız, miktarını artırırsınız, düşürürsünüz, her şeyi yapabilirsiniz ama bunu Bitcoin'e ve altına yapamazsınız. İleride, yani bundan 8 sene 10 sene sonra Bitcoin'in arzının sınırlı olması, yani demin dedik ya, dolar gibi fason şekilde basılamaması tüm dünyadaki toplumlar tarafından bence çok dikkat çekecek bir mevzu olacak. Yani çünkü bakın abi, 12 Mayıs'ta halving dediğimiz bu blok yarılanması var ya, bununla birlikte madenciler artık tam yarı yarıya Bitcoin daha az kazanacaklar. Bundan 4 sene sonra ne olacak? Yine yarı yarıya daha az kazanmaya başlayacak dostlar ve ne olacak? Gitgide her 4 senede bir madencilerin gelirleri o kadar düşecek ki, yani piyasaya giren yeni Bitcoin miktarı zaten bayağı az ama o kadar daha da azalacak ki dostlar, sadece Bitcoin transferlerinden para kazanabilecekler. Peki Eren, yani buraya kadar tamam ya, biz bunları konuştuk, 11.800 dolar hedefi falan güzel de bize biraz daha bugünlerden bahset diye de soruyor olabilirsiniz. Yani bugünlerde ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Bitcoin'i alalım mı veya altcoin'leri alalım mı, satalım mı diye soruyor olabilirsiniz. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Hepsinin cevabını elimden geldiğince şöyle vermeye çalışacağım. Bu yükseliş sürecinde RSI'nin ben belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Yalnız sadece tabii ki de RSI'ye göre işlem yapmak ekstra riskli olabilir ama biliyorsunuz 30 seviyesi aşırı satışı gösteriyor. Yani 30 ve altına düşerse anlayın ki, şimdiden anlayın ki birileri aşırı şekilde Bitcoin satıyor. 70 ve üzerine çıkarsa da birileri aşırı derecede Bitcoin alıyor dostlar. Dünkü yükselişte de zaten bu son 1-2 günkü yükselişte Bitcoin tam 93'ü gördü. Yani aşırının da aşırısı oldu belki. Aslında buradaki mevzu ne biliyor musunuz dostlar? Şu son haftalara baktığımızda hiçbir şeye bakmadan, tabii ki de bu ekstra riskli, tehlikeli bir şey ama hani hiçbir şeye bakmadan RSI 30 ve altına düştüğünde alıp 70 ve üzerine çıktığında satsa bir kişi, tamam mı? Buradan bu işlemlerin çoğundan kazançlı çıkmış anlamına geliyor. İyi paralar kazanmış anlamına geliyor. Yalnız bazen RSI'da şaşıyor. Bunu da söyleyeyim. O yüzden sadece RSI'ye bakarak işlem yapılmasını ben çok önermiyorum. Ama çalıştığı zaman tabii ki de basit ve kolay şekilde çalışabiliyor. Ve karmaşanın içerisinde boğulmadan paralar kazanılmasını sağlayabiliyor dostlar. O yüzden bir gözünüz bence bu süreçte ekstra RSI'de olsun. Çok hareketli günlerde 70'in üzerine çıktıysa 70'in altına inip tekrar yeni bir yükseliş atağı da yapabiliyor tekrar 70'in üzerine. Başta söylediğim gibi ne zaman Bitcoin almak lazım diye de çok fazla soru geliyor. Bu konuya ben şöyle bir açıklık getirmek istiyorum dostlar, teknik analize geçmeden önce. Bakın, Bitcoin sert yükselmeye başlayınca o kadar çok yeni yatırımcı piyasaya giriyor ki. Bakın ekranda şu an görüyorsunuz, Google'da Bitcoin ile ilgili son 24 saatte en çok aranan kelime ne biliyor musunuz? Bitcoin satan bankalar. %500 artışla herkes oluk oluk Bitcoin satan banka arıyor abi. Arkadaşlar sakin olun. Bitcoin satan banka falan yok. Böyle bir şey yok. Hiç olmadı. Bunu olsa Bitcoin'i yeni duyan, eyvah yükseliyor, fırsatı kaçırmadan hemen en acilinden, fiyatı falan önemli değil, benim Bitcoin almam lazım diyen tayfa söyleyebilir dostlar. Yeni arkadaşlar söyleyebilir. Bunda tabii ki de yani yeni olmakta hiçbir sorun yok. Kesinlikle hiçbir sorun yok. Biz de zaten önceden yeniydik. Ama şimdiki sözüm özellikle
özellikle bu arkadaşlara, yenilere ve kendisini yeni hissedenlere. Dediğim gibi yeni olmakta sorun yok ama şu an tabii ki isteyen istediğini yapar. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bakın, Bitcoin'in hareketini bitirmesini beklemek diye bir söz var. Şimdi siz Bitcoin sert yükselir yükselmez kısa süre içinde gidip daha da yükselecek endişesiyle yüklü Bitcoin aldığınız zaman terste kılıp para kaybetme ihtimalinizi o kadar çok artırıyorsunuz ki. Uzun vade ayrı bir şey. Ben aldım uzun vade, o ayrı bir şey ama dostlar bakın, Bitcoin 7500-7750 dolar bölgesinden kurtulduktan sonra yaptığı yükseliş hareketini kısa süreli de olsa 8600-8800 dolar bölgesinde tamamladı. Yani ya da böyle 8900, bu bölgelerde gidip geliyor. O yüzden bu bölgeyi bekleyenler bir tık daha önünü görerek daha sakin kafayla işlem yapabiliyorlar. Çünkü bu hani sert yükseliş zamanlarını açın, borsaların uygulamalarına bakın abi. O kadar böyle hareket eder ki Bitcoin. Bir bakarsınız işte 50 dolar artar, 100 dolar düşer. Bence hani uzun vade içinde, kısa vade içinde çok sağlıklı noktalar buralar. Buralarda girmek çok hani mantıklı olmayabilir. Ha siz kaldıraçlı işlemlerde çok uzmansınızdır. O ayrı bir şey dostlar. Şimdi bakın, Bitcoin'in önce tüm kripto paralar içindeki dominansının analizini şöyle bir yapacağız. Akabinde işte buradan düşer mi, yükselir mi, almak mı lazım yoksa satmak mı lazım konusunda tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden şöyle bir teknik analiz yapacağız. Bitcoin dominansıyla başlarsak bakın, ta böyle 2018 başlarından beri gelen bir destek var. Şu an o desteğin üzerinde tutundu Bitcoin. Hatta biraz da oradan güç alıp yükseldi. Çünkü Bitcoin'in dominansı şu an yükselen üçgen dediğimiz kalıp hareket, bu formasyonu içerisinde bulunuyor. Biliyorsunuz tabii ki de her zaman olmasa da genelde ne oluyor? Bu formasyonu bitişinde yükseliş gelebiliyor. RSI şu an 61'lerde. Bunlar da ne anlama geliyor? Tabii ki de yeniler için de şöyle açıklayıcı olmaya çalışalım. Dominansın teknik olarak daha da yolu var, daha da gidebilir demek anlamına gelebiliyor ve dostlar şu ekranda gördüğünüz kırmızı yeşilli çizgi var ya, 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor ve dikkat ederseniz bakın şunu göreceksiniz. 50 günlük renkli olan var ya, 200 günlüğü ne zaman yukarı doğru kırsa peşinden dominans sert yükselmiş. Ne zaman aşağı yönlü kırarsa da peşinden sert düşüş gelmiş dostlar. İşte günlük grafikte en son Ocak ayı gibi aşağı yönlü kırdı Bitcoin dominans tarafında. Sonrasında ne oldu? Neyi gördük? Biz dominansın zayıfladığını gördük ama şu konuya çok dikkat dostlar. Bu Bitcoin'in fiyatını göstermez. Yani her zaman Bitcoin'le bir korele bir hareket beklememek lazım. Sadece paranın nereden nereye girdiğini gösterir dostlar. Tabii ki de bir alsat işlemi yapıyorsak paranın nerede olduğunu da bilmek lazım, o ayrı. Ve tabii şunu gösterir, bu 5000 tane kripto para var ya, işte o 5000 tane kripto para içerisinde Bitcoin'in çekebildiği parayı, gücünü gösterir dostlar. Evet, yüksek dominans genelde Bitcoin'in fiyatının yükselmesi anlamına da gelebiliyor çoğu zaman ama kripto para piyasasının mesela %80 düştüğü zamanda, böyle bir ortamda Bitcoin %50 düşerse, %40 düşerse ne olacak? Onun dominansı otomatik olarak yine yukarıda kalacak. Peki bu analizi biz neden yapıyoruz derseniz de dostlar, bakın onu da söyleyeyim. Dedim ya size, yükselen üçgenin alt bir desteği var diye ve tam 2 sene öncesinden gelen bir destek diye. Biz burada şunu konuşuyoruz abi. Bunun aşağı yönlü kırılma ihtimalini veya bu yükselen üçgenin dominansı yükseltme ihtimalini dostlar analiz ediyoruz. Özetle şunu söyleyeceğim. Bitcoin'de halving dediğimiz şu blok yarılanması var ya, bunun olmasıyla birlikte bir ihtimal 68'deki dominans kırılabilir ve daha da çok paranın Bitcoin'e akmasına neden olabilir dostlar. Şu an pek ihtimal dahilinde değil ama ben yine de söylemiş olayım. 64'teki destek kırılırsa da altcoin parti başlayabilir diyerek şimdi isterseniz tam gaz devam edelim. Ekranlara kilitlenin dostlar. Çünkü neye geçiyoruz? Bitcoin'in de çok istediğiniz teknik analizine geçiyoruz. Ben zaman zaman zaten daha hızlı güncellemeleri Telegram'da paylaşıyorum. Lütfen oraya da katılın diyerek dostlar şimdi size çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Hani burada biz 7500-7750 bölgesinin aylardır size öneminden bahsediyordum ya. İşte önce destekliyordum. 12 Mart'taki kara perşembe çöküşüyle birlikte artık burası bir dirence döndü diyorduk ya. Farkındaysanız şu an Bitcoin bu rakamın çok daha üzerinde, fakat ben hala bu bölgeleri ısrarla telaffuz ediyorum dostlar. Niye biliyor musunuz? Ne zaman Bitcoin, bakın buraya çok dikkat, not alın isterseniz. Ne zaman Bitcoin 27 Haziran 2019'daki 13.900 doların üzerine çıkar, orayı kırar geçer, işte
İşte o zaman arkamıza şöyle bir yaslanırız ve tamam deriz, yani bizim artık ne oldu, 7500-7750 dolar bölgesiyle işimiz falan bitti deriz. Bu iş böyle bilinle dostlar. Bitcoin 10.000 dolarda olsa, 11.000 dolarda olsa gidip 11.800'deki gap'i de kırsa dostlar, burayı da kırıp parçalasa da 13.900 doların üzerine çıkmadıkça 7.500-7.750 doları analiz etmeye devam edeceğiz. Ha tabi bu 7.500-7.750 bölgesine dönüp dolaşıp düşeceğiz anlamına gelmiyor. Bunu söylemiyorum. Sadece yapacağımız analizlerde o bölgenin hala bir önemi olacak anlamına getiriyorum. Ve şimdi ne oldu derseniz, bundan sonra ne olacak derseniz dostlar, 8.400 dolarda az da olsa dirençle karşılaşabilir demiştik ya. Fakat eğri oturup doğru konuşmak lazım ki burada beklediğimden çok kısa süre kaldı. 4-5 saat falan kaldı. Sonra ne oldu? Ne oldu? Döndü dolaştı. İğne dediğimiz kısa ve anlık hareketlerle az da olsa burayı destek olarak kullandı. Fakat bakın burada 9.100 dolarda bir direnç var. Bunu çok net söylüyorum. 9.100 dolarda bir direnç var. Dün sabah uyanır uyanmaz mesela Bitcoin'e baktım abi ve ilk aklıma gelen, oh dedim yani harika. Artık 9.100 doların üzerine çıktık. Hedefimiz 10.100 dolar ama burada tabii ki de tutunmak gerekiyordu. Çıkmak yetmiyor. Tutunmak, orada çatır çatır kalıcı olmak gerekiyor. Ve zaten yani bu kadar böyle biliyorsunuz 1-2 gündür olan mevzudan bahsediyorum. Bu kadar böyle hızlı ve dengesiz yükselişlerden sonra bu kadar fazlasını da yani belki de beklememek lazım. Bir arkadaş mesela yazdı bizim Kripto Sözlük Telegram grubunda, büyük cesaretle daha da yükseleceğini düşünüyorum diyerek hafif kaldıraçla 5x ile long pozisyon açmış. Yani Bitcoin almamış ama bir kontrat imzalamış, içeri teminat vermiş. Allah'tan 5x açmış dostlar. Muhtemelen baremi biraz daha geniştir. Ve şuna söylemek istiyorum, bakın kaldıraç olayları var ya, bu tür sert hareketlerin olduğu zamanlarda ekstra riskli dostlar. Kaldıracın riskini alıyorsak bence en uygun zaman genelde Bitcoin'in sakin olup yönünü daha iyi kestirebileceğimiz zamanlar ve bazen hani böyle çok sert hareket yapmadan daha stabil şekilde birkaç gün boyunca düşüyor ya, hani onu yaşıyorsunuz bazen, böyle hafif düşüyor. İşte o zamanlar veya işte hafif yükseldiği süreçler, bunlar daha iyi zamanları olabilir eğer tabii ki de böyle bir risk alıp kaldıraçlı pozisyon yapmak istiyorsak. Yalnız yenilere ben bunu önermiyorum. Gerçekten hiçbir yere kaçmıyor. Oturup öğrenin abi. Önce öğrenin. 50 lira, 100 lira, 200 lira, 500 lira. Sizin için minimum rakam neyse onunla bir girin eğer girmek istiyorsanız. Neyse bakın 9.100 dolar bizim neyimiz? Direncimiz. Şöyle bir cebe attık. Aklımıza yazdık. Buraya çıkıp burada bizim tutunmamız gerekiyor. Ama diyorum dostlar, RSI zaten 65'te olduğu için, yani 3 sınırı olan 70'e çok yakın olduğu için buradan sert hareketlerle değil daha yavaş hareketlerle yükselebilir eğer yükselecekse. Düşüş durumunda da bakın 8.400 dolarda bir destekle karşılaşabileceğimizi ben umuyorum, düşünüyorum. Fakat isteğim ve arzum tabii ki de dün kırdığımız ama tutunamadığımız 9.100 dolar seviyesinin üzerine çıkabilmek ve buralarda artık kalıcı olabilmek ve o şekilde zaten kilidi açarız. Az sonra konuşacağız. Bakın halving geliyor, sular ısınıyor. Yani filmin aslında şöyle bir Bitcoin filminin en heyecanlı sahnesinde gelmesini şu an bekler gibi aslında biz işte Mayıs ayının ortasını bekliyoruz dostlar. Tabii ki de burada kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama er geç bence 9.100 dolar kırılacak ve üzerinde tutunabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Tabii ki de kişisel fikrim. Öte yandan bakın 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarda gayet önemli bir şey biliyorsunuz. Onlar da şu an güzel durumdalar. Bir de bakın abi saatlik grafikte de bir yükselen üçgen var. Bunu da yine Telegram'da daha önce paylaştım. Mutlaka katılın, ısrarla katılın diyorum. Linkleri aşağıda var ve bu yükselen üçgenin dönüşü genelde ne olur abi? Aynen dominansa konuştuğumuz gibi yükselişi olabilir. Ama saatlik grafik neticede kendisinden böyle çok büyük bir hareket, çok büyük bir yükseliş hareketi beklemesem de en azından 8.950 doların üzerine atabilirsek 9.100 dolar bölgesine, bu bölgedeki dirence belki iğne atarak, belki üzerinde kalarak merhaba diyebiliriz ki rakam olarak 8.950-9.100 arasında da bu arada çok büyük bir fark yok. Bunu biliyorum yani 8.950-9.100 ama dostlar bakın mevzu daha başka. Mevzu daha da başka bir şey. Direnci kırmış oluyoruz ve 10.000 doların demin söyledik ya kilidini açmış oluyoruz. Ha 10.000 dolara gider veya gitmez o ayrı bir şey ama onu sonra analiz ederiz. Ama teknik olarak biz Bitcoin yani o kilidi açmış oluyoruz. Şu an ilk işimiz, ilk ev ödevimiz daha doğrusu, hani böyle şakayla karışık söylüyorum ama 9.100 dolar direncini kırmak ve artık burayı çatır çatır bir desteğe çevirmek. Şimdi bunlar dışında dostlar bu sert hareketlerin olduğu bugünlerde ben izninizle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Bakın doğru yerde çıkarsanız, teknik analize, temel analize şöyle bir bakar harmanlarsanız, elbette kendi riskinizi de alarak işlem yaparsanız pekala düşerken stres olmayabilir.
etmeyebilirsiniz. Aksine keyif bile alabilirsiniz. Sanırım stres olmamak için de en mantıklı düşünce modeli şu dostlar. Bakın üzerine çok düşündüm. Şu kadar Bitcoin'im var deyip, tamam mı? Şu kadar Bitcoin'im var. Düşerse ne olur? Ben satmadım ama düşerse daha ucuzdan toplayabilirim diyebilmek. Tabii ki de bunun için ekstra bir para olması lazım. Yükselirse de aldığınız yükseldi. Bundan daha güzeli var mı? Yükselirse de alırım karımı, kaçarım, cebime bakarım diyebilmek. Bunu gerçekten düşünün. Fikirlerinizi mutlaka yorum olarak bekliyorum. Bunun dışında bakın Ripple XRP'den Ethereum'a, Holo'dan Stellar'a, elimizdeki tüm altcoin'ler için istisnasız mutlaka izlemeniz gereken altcoin market cap analizine de şöyle bir geçecek olursak, bakın önce ne demiştik abi? Şöyle bir hani geçmişe bakalım. Önce Nisan ayı gibi bir yükselen üçgen oluşmuştu ve beklenildiği gibi tüm altcoin'lerde buradan yükselişe çıkmıştık. Sonrasında da mavi renkte gördüğünüz yükselen üçgen var ya, işte onu çizmiştik ve bu formasyonun bitişi aynen demin de söylediğimiz gibi genelde yükseliş olabilir demiştik ki burada da sonrasında öyle olmuştu ki bakın verdiğim dirençlerde biraz mola vererek de olsa Nisan başlarında 61 milyar dolardan başlayan yükseliş serüveni tam 81 milyar dolara kadar devam etti dostlar ve şu an tüm altcoin'lerin toplam piyasa değeri 83 milyar dolarda ve güncel desteği soracak olursanız da 78 milyar diyebilirim. Yani 78 milyar dolar diyebilirim. Direnç içinse 84, 87 ve 90 milyar dolarda var. Ama bunların güçlüsü de tabii ki de 90 milyar dolarda. Ve bir de burada yükselen takozumuz var. Güncelde toparlayacak olursak tüm altcoin'lerde sert bir düşüş belirtisi ne zaman görülebilir? Bakın bu soruya şöyle cevap vereyim. Tüm piyasa değeri, tüm altcoin'lerin piyasa değeri şayet 78 milyar doların altına düşerse bu takoz kırılır ve daha sert bir düşüş, yani en azından şimdilik 76 milyar dolara kadar bir düşüş beklenebilir. Fakat ben olası yükseliş ve düşüş senaryolarını burada sizlerle paylaşıyorum. Yani şu birkaç gündür yaşanan ve özellikle Bitcoin'in sert yükseldiği bu süreç var ya, XRP ve Ethereum gibi coinlerde sert yükseldiler. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Yani piyasaya aslında yeni para girdi. Altcoin'lerden çok sert bir para çıkışı olmadı. Bu gelecek için bence gerçekten umut verici olabilir. Bu arada bir tespit paylaşacağım sizinle. Bakın bu kendi tespitim ama genel olarak zaten piyasada da konuşulan bir şey. XRP üzerinden yatırım tavsiyesi vermeden Ethereum, XLM, Holo, RVN dahil tüm altcoin'ler için ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Son birkaç boğa dediğimiz yükseliş sezonu var ya, bunların dışında tutarsak, bunları daha doğrusu bu anlatacağım şeyin dışında tutarsak büyük altcoin yükselişlerinden önce genelde startı XRP verdi. Yani önce XRP yükseldi, arkasından da başka coinler geldi dostlar. Umarız yine böyle olur diyerek şimdi en çok hangi coinler yükselebilir sorusuna da ben kısaca cevap vermek istiyorum. Elbette bakın, piyasaya para girişi olunca hemen her coin zaten genel olarak yükselebiliyor. Ama Mayıs ayında Ethereum 2.0'a geçiş planlandığı için Ethereum bir tık ekstra ayrışabilir. Bakın Telegram kanalında bunu zaten günler önce analizini yaptım. Ethereum'da artık madencilik olmayacağı için minimum 34 Ethereum stake edenler, yani en basit ifadeyle 34 Ethereum alıp saklayanlar yıllık tam %14 kazanç elde edebilecekler. Yalnız Ethereum'un fiyatı uzun vadede ve hatta kısa vadede bile böyle oynak olabileceği için, fiyatı sürekli böyle yükselip düşebileceği için sizin bu kazancınız da artıp düşebilir dostlar. Dolayısıyla Ethereum'da en az 34 Ethereum saklayan cüzdan sayıları artıyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bu da 2.0 gibi güçlü bir hikayeyle daha da artışı da getirebilir. Fakat kripto para dünyası biliyorsunuz çok riskli bir yer. Kimseye ben buradan mutlaka yükselecek, alın satın falan filan böyle bir şey söylemiyorum dostlar. Sadece bir analiz, bir öngörü ortaya koymaya çalışıyorum ve ister alırsınız ister satarsınız, bu size kalmış bir şey. Bu videoyu beğendiyseniz ve devamını isterseniz, ayrıca yeni çekilişleri de ilk önce öğrenip erkenden katılanlardan biri olmak isterseniz lütfen hemen kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun. Videolarımı beğenip yorumlarınızda şöyle bir yazın dostlar. Hepsini tek tek okuyorum. Görüşmek üzere. Bam bam.